İklim değişikliği hepimizin yaşamını tehdit eden bir krize dönüşüyor. Buna rağmen hakkında epey az konuşuyoruz. Ben Doğu Eroğlu. Bu seride iklim değişikliğini bilimsel veriler, uzman görüşleri ve saha izlenimleriyle inceliyoruz. İlk bölümde odağımız iklim değişikliği hakkında yayılan en yaygın yanlış bilgiler. Japonya'daki Hiroşima ve Nagasaki kentlerine ABD'nin attığı atom bombaları 130.000 kişinin ölümüne yol açınca 2. Dünya Savaşı sonrası benzersiz bir silahlanma yarışı başladı. Bilim insanları Bulletin of the Atomic Scientist dergisinin Haziran 1947 tarihli ilk sayısında dünyaya nükleer tehdide karşı böyle uyarıyordu. Derginin kapağındaki saat gece yarısına 7 dakika kaldığını gösteriyordu. Doomsday Clock yani kıyamet saati tarihinde gece yarısına en yakın olduğu noktaya bu yıl yani 2020'de erişti. Saat şu an gece yarısına 100 saniye kaldığını gösteriyor. Yeni tehlikenin adı ise iklim değişikliği. İklim değişikliği tartışması Türkiye için pek de yeni değil. Türkiye'de hükümetler 30 yıldan beri uluslararası iklim diplomasisinin bir parçası. İklim değişikliği sonuçları itibariyle sınır tanımayan küresel bir sorundur. Aşırı yağışlar, çok şiddetli bir şekilde yağıyor şu anda. Fırtınalar, sıcak ve soğuk hava dalgaları, seller, orman yangınları ve kuraklık gibi aşırı iklim olaylarının sıklığı ve etkileri arttıkça tehditin ciddiyeti de daha iyi anlaşılıyor. Türkiye şartlarında iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklıkların artmasını bekliyoruz. Sıcaklık artışları Türkiye ortalaması olarak 4-5 dereceleri, 6 dereceleri bulabilir 100 yıl sonunda. Zaman zaman yağışlarda da %40'a varan azalmalar meydana gelecek. Yaz kuraklığı da çok uzun sürecek. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi verilerine göre yerkürenin yaşadığı en sıcak yıllar listesinin ilk 10 sırası tamamen 2005 sonrası yıllardan oluşuyor. İlk 5'te ise durum daha da kötü. 2016 en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. 2019 ikinci sırada. 2015, 2017 ve 2018 yılları ise ilk 5'in kalanını oluşturuyor. Türkiye'de tropikal ve yaz günlerinin sıklığında çok ciddi derecede bir artış var. Örneğin sıcaklık rejimi olarak artık giderek orta enlem ve subtropikalden tropikale geçiş yapıyor ve bunu çok hızlı bir dönemde 30 yılda yapıyor. Bu serinin çekimlerini ağırlıklı olarak Ekim ve Kasım aylarında yaptık. Gittiğimiz her yerde hava o kadar sıcaktı ki çoğu zaman tişört dışında bir şey giymemize gerek kalmadı. Zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen veriler de Kasım 2019'un 1981-2010 ortalamalarına göre yaklaşık 2,5 derece daha sıcak geçtiğini gösterdi. Hava sıcaklıkları yüzünden Manisa'nın Demirci ilçesindeki bazı erik ağaçları Kasım ayı ortasında meyve verdi. Tüm bu verilere rağmen iklim değişikliğinin bir tehdit olduğuna ikna olmayanlar var. Şimdi gelin iklim değişikliğine inanmayanların sık sık öne sürdükleri iddiaları tek tek inceleyelim. 1991 ile 2011 yılları arasında iklimle ilgili yayımlanan bilimsel makaleleri inceleyen bir araştırma, bu çalışmaların yalnızca %2'sinin iklim değişikliğini reddettiğini söylüyor. Üstelik bu araştırmaların %97'sinde iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğu belirtiliyor. Benzer birçok araştırmada aynı sonuçlara ulaşmış durumda. İklim değişikliği hakkında bilimsel bir uzlaşı bulunmadığına dair yanılgıların büyük bir kısmı 31.000 bilim insanı tarafından imzalandığı ileri sürülen Global Warming Petition Project isimli uydurma bir bildiriden kaynaklanıyor. İmzacıları arasında kurgusal karakterlere bile rastlanan bu bildiri, bilimsel olarak kesinleştiği kanıtlanmış pek çok konu hakkında birçok yanlış bilgi içeriyor. Aslında bilim insanları arasındaki uzlaşının kanıtını aramak için çok da uzağa gitmeye gerek yok. Binlerce uzmanın insan kaynaklı iklim değişikliği hakkında bağımsız çalışmalarını yürüttüğü IPCC,
yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli bu uzlaşının en büyük kanıtı. Özellikle 2010'lara geldiğimizde yani IPCC'nin son 5. değerlendirme raporuyla birlikte %99.9 silah, enerji, petrol ve kömür lobileri ve onlarla bağlantılı bazı araştırma kurumları dışında %99.9 bir uzlaşmayla insanın iklim sistemi üzerindeki etkisi ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin yaşandığına ilişkin büyük bir uzlaşma sağlanmış durumda. Bu iddiayı dile getirenler arasında hiç de yabancı olmadığımız isimler var. Ancak atladıkları şu: İklim değişikliği her coğrafyada ve her mevsimde sıcaklık artışı anlamına gelmiyor. Bazı bölgeler ısınırken bazı bölgelerde daha soğuk kışlar yaşanıyor. Zaten bu fenomeni iklim değişikliği olarak adlandırmamızın sebebi de tam olarak bu. Niye küresel ısınma diyoruz? Çünkü olay oradan başlıyor. Yani bu sera etkisi güçlendiğinde daha fazla enerji yere yakın seviyede kalıyor. Sıcaklığı artırıyor küresel çapta. O nedenle de biz buna küresel ısınma diyoruz. Küresel ısınma olduğunda ne oluyor? İklim değişikliği dediğimiz daha kapsamlı bir kavram kullanmamız gerekiyor. İnsan kaynaklı iklim değişikliği kavramından her söz ettiğimizde aslında sera etkisinden bahsediyoruz. İklim değişikliği atmosferdeki karbondioksit, metan, azot oksit, kloroflorokarbon, su buharı ve benzer gazların oranının olağandan daha yüksek bir seviyeye ulaşmasından kaynaklanıyor. Bu gazlar olmasaydı güneş ışınları dünyadan yansıyıp tekrar uzay boşluğuna dönecekti. Fakat bu gazlar ışınların dünyadan uzaklaşmasını önlüyor ve böylelikle atmosferin alt tabakasındaki enerji miktarı artıyor. Atmosferin sıcaklığı arttıkça dünyada ısınıyor. Tıpkı bir sera gibi. Dünyayı bir sera gibi ısıtan bu olaya sera etkisi, güneş ışınlarının atmosferden ayrılmasına izin vermeyen gazlara ise sera gazları deniyor. Sera gazlarının neredeyse %77'si karbondioksitten oluşuyor. Ve bugün atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu son 800 bin yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Sanayi öncesinde yaklaşık 700-800 1 milyon yılda atmosferdeki karbondioksit birikimi 180-190 ile 280-290 ppm arasında değişiyor. Şu anda 412'nin üzerine çıktık. Neredeyse %50'ye yakın artırdık. Sera etkisine yol açan karbondioksitin rekor seviyeye ulaşmasına neden olan faaliyetlerin başında kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımı geliyor. Sanayi üretimi, tarım, ulaşım, ısıtma ve soğutma faaliyetleri de kullandıkları enerji miktarıyla orantılı şekilde sera gazı salımına yol açıyor. Hayvancılık kaynaklı metan salımı da bunlara eşlik ediyor. Sonuç olarak insan kaynaklı sera gazı salımlarının küresel iklim değişikliğinde önemli bir rolü olduğu bilimsel verilerle sabit. Dünyanın tarihine bakıp buzul çağlarını ya da sıcak dönemleri hatırlatanlar bugün de benzer bir süreç yaşandığını iddia ediyor. Ama unuttukları bir şey var. Dünyanın doğal iklim döngüsündeki değişimler binlerce hatta on binlerce yıl içinde oldukça yavaş biçimde gerçekleşiyordu. Bugün deneyimlediğimiz iklim değişikliği ise son derece hızlı yaşanıyor. Son 10 bin yıldır biz sıcak bir dönemdeyiz. Ama öncesinde soğuk bir dönem vardı. Ona son buzul dönemi diyoruz. Sıcaklıklar ortalama 6 derece daha düşüktü. Oradan mesela çıkarken yani sıcak döneme gelirken sıcaklıklar yavaş yavaş yükseldi. Şimdi 100 yıl içinde o kadar miktar ısınma bekliyoruz. Şu anki ısınma trendi o buzul döneminden çıkıştaki ısınma trendinin 10 katı. İklimin geçmişteki değişimi doğal faktörlerden kaynaklanıyordu. Bugünse insan kaynaklı iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Bugün yaşanan iklim değişikliği gezegenin tümünü etkilemesi bakımından da hem küçük buz çağı hem de orta çağ sıcak döneminden ayrılıyor. Son yıllarda yayımlanan iklim değişikliği araştırmaları hiçbir alışkanlığımızı değiştirmediğimiz takdirde bir iklim kıyametiyle karşı karşıya kalacağımızı söylüyor. Her gün yeni araştırmaların karanlık projeksiyonlarıyla karşılaşanlar zaman zaman umutsuzluğa kapılıp yapacak bir şey olmadığını düşünmeye başlayabiliyor. Fakat bilim insanları 2050'ye kadar sıfır karbon hedeflerini tutturabilmemiz halinde iklim değişikliğini yavaşlatmanın mümkün olduğu konusunda hemfikir. 1982 yılında Antarktika üzerindeki ozon deliği keşfedildiğinde bilim insanları kısa süreli bir panik yaşamıştı. Deodorantlar ve buzdolaplarında kullanılan kloroflorokarbon ve halon gazlarının ozon tabakasındaki incelmeyi hızlandırdığı ortaya çıkınca 1987'de Montreal Protokolü imzalandı. Protokolle birlikte klor ve brom içeren bileşiklerin üretim süreçlerinden aşamalı olarak çıkarılması için bir takvim hazırlandı.
Bugün bu maddelerin üretimi neredeyse sıfırlandı. NASA'nın 2019'daki tespitlerine göre ozon tabakasındaki delik ölçülmüş en düşük seviyeye geriledi. Bu gerilemede iklime ilişkin değişimlerin rolü olsa da kesin olarak bildiğimiz şey Montreal protokolünün işe yaradığı. Bu tecrübe ne yazık ki iklim değişikliği içinde kolay bir reçete bulunabileceği algısını yaratıyor. İklim değişikliğinin önlenebileceği doğru ama iklim değişikliğini önlemek için insanlığın elinde ne yazık ki sihirli bir değnek yok. Yani yalnızca kömür tüketmeyerek çözülebilecek bir krizden bahsetmiyoruz. İnsan kaynaklı iklim değişikliği endüstriyelleşmenin yaygınlaşmasıyla hız kazandı. Enerji gereksinimlerinin, uluslararası ticaretin ve tedarik zincirlerinin artmasıyla tepe noktasına ulaştı. Evet, fosil yakıtları kullanmayı bırakmak zorundayız ama bunu yaparken su kaynaklarını verimli kullanmalı, ormansızlaşmayı durdurmalı, birer sera gazı üretim fabrikasına dönmüş metropolleri ortadan kaldırmalı, inşaat ve gıdada emisyon azaltmaya değil, dönüşüme odaklanmalı, tüketim alışkanlıklarımızı kökten değiştirmeli, ayrıca yaşamlarımızı iklim değişikliğinin etkileriyle uyumlu hale getirmeliyiz. Ne dersiniz? Dünya bu zorlu görevin üstesinden gelebilecek mi? Bildiğimiz Dünyanın Sonu serisinde iklim değişikliği konusunu enine boyuna inceliyoruz. İkinci bölümde iklim diplomasisini ve Türkiye'nin durumunu araştıracağız. Görüşmek üzere.